Abi iyi ki doğdun. Çok Öncelikle. sağ ol. Mutlu güzel yaşlara Çok sağ olun, öncelikle. çok sağ olun. 20'li yaşların sonu hep böyle farklı. Evet, 29'da doğandı, taksimetre işlemiyor artık. Vallahi hakikaten insan ne hissediyorsa oradadır. Kesinlikle abi. Orayı da hissederek tekrar oradadır. İşte yaşını 20'li göstermez yaşların. yani gerçekten. 29 muydu hocam? Yaş olayı yaş iş. Evet, ben onu buldum. Yaş olayı yaş iş. Benim için güzel bir kalp, güzel bir dokunuş. Gerçekten dokunduğuna hissetme, dokunuşla da yetmeyen, dokunduğun şeyi gerçekten hissetme. 100.000 seneki önceki dedeme gidiyorum. Kimdi o? Nasıl 20.000, 30.000, 50.000 sene önceki bugüne kadar hangi mağaralarda, nerelerde bu gezegenin yaşadılar, nasıl hayatta kaldılar? Benim dedeme kadar geldi, babama ve ben geldim. Mucize. Öbürüsü de o milyarlarca spermden gözle gözükemeyen o ben nasıl karar verdim böyle bir bedende, böyle bir hayata, böyle bir aileye, böyle bir ülkeye, böyle bir toprağa, böyle bir zamanda gelmeye. İki tane mucizenin bu birleşme hali, bu nokta benim gerçekten bayağıdır Sina'dan sonra üstünde olduğum, keşfetmeye başladığım müthiş bir gerçeklik. Müziğim de buradan soluyor, hayatım da buradan soluyor. Çünkü sonsuz bir zaman içerisinde bir noktada buluşmamızın mucizesi, herkes de aynı mucize içerisinde, ben değil. Müthiş bir şekilde bu gezegenin, bu güzelliklerin, bu Tanrı'nın, Yaratan'ın bize sunduğu bu bütün güzelliklerin keyfine birlikte varmak ve burası da Ritimhane'de bunun sembolü. Yakında adını bile değiştirmek istiyorum. Ritim terapi center olsun mesela. Bir şeyler olsun mesela. Açığım yani yeniliklere. Neler geliyorsa bana göndermek durumundayım. Çok acayip. Çünkü sürekli bir döngü içerisindeyiz. Hepimiz öyleyiz zaten. Onun için Çok acayip. muazzam bir şey yani. Doğmak, hakikaten var olmak, doğum günü kutlu olsun demek ne demek? 100.000 seneler gelmiş, sen de oradan yarışı kazanmışsın ve gelmişsin buraya. Siz de aynı, soran da aynı. Buluşuyoruz, buluştuk. Abi çok acayip. Ben yani şimdi size doğum gününüz kutlu olsun dedim. Bir de müzik... Başıma gelmeyen Hayır. kalmadı diyorsun. Yani üstüne üstlük müzik nedir desem herhalde burada kapatıp... Ya anlatılan her şeyde her şey var. Görmek isteyene aslında. Sözcükler senin pratiklerine anlam buluyor sonuçta. Pratikler çok önemli. Ki sözcükleri bir yerlere oturtasın. Ne demek istediğini ben mesela, bana yemek yapmanız lazım. Solunuzu çalın. Bir çay yapın bana. Ve sözcüklerinizin ne anlam geldiğini, hangi derecede söylediğinizin anlamını ben ulaşabilirim. El veriyorsun çünkü onlarla. Fakat tek başına sözcük, herkes her şey söyleyebilir. Görmek de, bir de göz, kulak duydu, bir de göz görsün var ya, Allah gözü ne için yaratmış? Temenninle gerçekte var olanı, sahte ile gerçeği ayırt etmeni, bütün kendisini arayan, bütün hakkı arayan herkesin sorduğu soru, gerçeği gerçekten görebilmek. Temennini değil, gerçeği gerçekten görebilmek. Benim de okulum bu. Bu okulun çok küçücük bir talebesiyim. Daha yumurtadan gagası çıkmış mı küçücük, daha çıkmadı mı? Ne haldeyim bilmiyorum, bunun hiç önemi yok. Ama böyle bir yolda olmak, böyle bir hediyeyle, böyle bir gezegenle onurlandırılmak, böyle bir keşif içerisine düşüyorsun. Çünkü çocuk bebeğe bak, bebekken yavaş yavaş anneyi babayı görüyor, çevreyi görüyor, ateşi görüyor, kuş görüyor sokakta. Hep böyle. Hep keşfetmede ya. Hı hı. Hepimiz öyle. Ve bu sonsuz. Doğru. Bitmeyecek bu yaşadıkça. Heyecan da orada var. Yaşam da o demek zaten. Keşif de var. Bu da bol bol kendi kovuğuna kapanıp kendinle muhabbetinden geçiyor zaten. Ben kendimle güzel muhabbetimi yapamazsam, edemezsem sizinle bu gerçekleşmeyecektir zaten. Veya orada bir eksiklik olmuşsa, bir şeyi atlamışsam bu size yansıyacaktır. Ne gönderiyorsam o da bana gelecektir. Burada en ekonomik, en uyanık olunacak durum çok güzel gönder, çok güzel gelsin.
Çok acayip. Şimdi ben abi Acayip değil, çok gerçek şeyler. baştan sona her şey öyle. Bir de sizin bakış açınızla hayat çok daha bambaşka. Yani şimdi ben yıllardır sizi takip etmeye çalışıyorum. Konservatuvar ben İTÜ'de okurken Mısırlı Ahmet ilk defa galiba Açık Hava Harbiye'de sizi izlemiştim. Ve daha siz çalmaya başladığınız anda yani bir bambaşka bir şey. Şimdi asıl sorun şu. Biz bunun farklı olduğunu anlıyoruz da bizim bakış açımızla ne kadar anlayabiliyoruz? Bize farklı geliyor. Sizin bakış açınızda farklı olmak nedir? Yine aynı sorun ortaya çıkacak sorduğunuz. Ben yine kendimden bahsedeceğim. Siz yine temenninizi mi göreceğiniz, gerçeği mi duyacağınız? Kendinizce baktığınız için siz yine benim anlattığımla kendinizi göreceksiniz. Anlıyor musun? Yani aynı bahsettiğiniz mevzu. Onun için soru sormaya fazla gerek yok bence. Ne yapacağız? Kaldı ki. Çok fenasın abi. Çok fenasın abi. Şimdi şöyle bir şey var. Hani her müzisyenin bir yolu var. Bu müzisyenin yolunda da atıyorum. Her insanın bir yolu var yani. Herkes değişik bir gezegen. Tabii ama siz kendinizi değerlendirirken, şöyle bakarken yani artık bir hani benim bildiğim müzisyen işe şöyle başlıyor. Bir eğitim alıyor, işte efendim metronomu öğreniyor, şunu öğreniyor, parmakları gelişiyor. Ama bu işin sadece sizin anladığım kadarıyla temel bir aşaması gibi gözüküyor sadece. Yani üstüne bir şey... Hangi aşama? Hangi aşama? Yani kendini geliştirirken yaşadığı bir aşama. Yani müzisyenliğinde bir aşama. Bu kaçınılmaz olarak her müzisyenin yaptığı bir şey ama farklılığı yaratan şeyin derin bir tarafı olduğunu anlamaya çalışıyorum siz konuşurken çünkü. O kadar bir uzun mevzu ki saatlerimiz yetmez. Evet. Yani açmayın beni, açılırsam ben de bilmiyorum nereye gideceğim hakikaten. Şimdi müzisyenlik denilen kavramdan ben hiçbir şey anlamadım. O ne demek onu bilmiyorum mesela. Hala ben onu bir yere oturtturamadım. Ne demek o müzisyen? Sanatçı olayı çok keskin, daha köktenci geliyor bana. Şöyle ki büyük filozoflar da demiş yani çok büyük Tanrı'dan sonra sanatçıları koyuyorlar. Yaratanın gerçekten o yaratıcılığını her gün gözlemleyip işte bir tohum ekiyorsun mesela, onun hukukunu gözlemleyip bir domates ekiyorsun. Domates yüz binlerce, milyonlarca tohum gönderiyor. Diyor ki böyle bereketliyim, böyle güzelim. Ve hiçbir zaman salatalık vermiyor. Her sene ekerim ben. Yemek için değil. Ya şaşırmıyor. Bir gönderiyor, ne gönderiyorsan ondan sana binlerce gönderiyor. Şimdi müthiş bir müzik var burada. Müthiş bir hikaye var. Hiçbir sıkıntı yok işleyişinde. Haddimize düşmez bizim. Yargılamak keşifteyiz zaten. Müthiş işliyor her şey. Yani soluyacağımız, feyz alacağımız öyle bir annenin kucağındayız ki zaten. Kör olacak bir durum yok ortada. Sağır olacak da her şey, her an kelebek, her an köpek, her an bir insan, her an bir rüzgar, her an bir yaprak sizi acayip yerlere, keşiflere götürüyor. Orayı keşfettikçe o keşif sizinle ilgili oluyor. Bütünleşme başlıyor. Bütün olduğunu keşfetmeni aslında son final noktası ya biz bir vücutuz yani bir bütünüz. Diyalogda her şey seninle, kontakta. Yani nasıl ki senin vücutunda her şey birbiriyle kontakta, nasıl fizik tedaviye gidiyorsun, şurada diyorsun o nerelerde ağrıyor diyor, her yerden gelebilir böyle bir şey. Bir bütün, bir bünyenin içerisindesin. Bunu anladıktan sonra böyle çabalamaya, strese, üzülmeye, ya müthiş bir güzelliktesin zaten, mucize olmuş yani sadece. Bu anlamda müzisyenlik nedir? Kavramlar ben bir yere oturtturamıyorum böyle bir gerçeklik içerisinde. Belki sözcükler insanların işaret yönlendirme anlamında kullanırsan ama bir sürü keşfettiğimiz adını hala literatürde olmayan o sözcükleri üretmek durumundasın bir de. Evet. Ama diller de böyle çıktı. Tabii. Birileri bunun kaygısına düştü. Doğru. Ad koydu. Fakat ad koyduğun an onu bir kafesin içine sokup limite etmek, lokalize etmek şeyinden kaçmalısın.
Ad koymamak lazım bence ama anlaşmak için koyuyoruz. Birbirimizle anlaşmaya başladığımız, anlattığımız anda da kalıplarla bakmamak. Yine hayatın o bereketliliği, o üretkenliği şeklinde bir sözcükte bir konuyla evreni açıklayabilirsin. Evreni de bir sözcükle açıklayabilirsin. 2 tane sorum olacak. Gene bunlarla alakalı ama siz kavramları yıkarken ben size inatla bunları... Kavramları yıkmıyorum. Yani Ben şöyle, bir keşifteyim. evet, O evet, yumurtadan bravo. gagasını çıkarmış talebe hayatı Evet, şaşırıyor, keşfediyor. Öyle bir şey yok. O zaman şöyle sorayım. Ben bir şey yıkma, öyle bir şey Tamam. yok. Ben keşifteyim. Yolu arıyorum. Ben neyim? Bana sunulan ne? Mesaj ne? Oradayım. Küçücük bir afacan talebe. Of. Gezegeni ve varlığını keşfediyor. Of. Bütün yolculuk bu ya. Çok acayip. Benim karşı olmam, benim bir haddime düşmez kesin. Ben hiçbir şey değilim. Civcivlerin böyle gaga, yumurta gaga. Sizce beste nedir? Doğaçlama nedir? Şimdi çok değişik bakış açıları gelişiyor bende de. Tekrar sözcüğünü hayatımdan çıkarttım mesela. Çok yanlış, bir tekrar diye bir şey olamaz ki. Artık sizin için de hiçbir şey dün gibi, bir saat önce gibi olamaz. Bir şeye bulamıyoruz. Değişti. Sözcüklerin sihirine, yediğin içtiğin, mekandaki enerjiye. Sürekli böyle bir döngü ve renklerin değiştiği, dönüştüğü, başkalaştığı bir durum içerisinde. Baktığına mutlak sözcükler zaten söylemek haddimize düşmez. Biz yolcuyuz. Yol çok uzun, gidiyoruz. Giderken görüyoruz ve dokunuyoruz. Of. Bu kadar. O müzik, o beste yapmak, geleni gönderiyorsun. Şimdi yaptığım bir tespit. Bu gözüken fizik, bütün evreni içselleştirip meydana gelen, gerçek gibi gözüken ama o anlık gerçek, çok başka bir gerçekliğe dönüşmeye de hazır. Başkaydı zaten, bu hale geldi. Buradan gidecek. Ama şu an bu şekildeyiz. Nasıl bu şekilde geldik? Su içtik, süt içtik, domates yedik, peynir yedik, yumurta yedik, tavuk yedik. Bir dil konuşuyor, bir kültürleri var civcivle. Balık yedik. Karadeniz'de o derinliklerde hiç yaşamadık. Nasıl konuşuyorlar, nasıl doğum yapıyorlar, neler diyorlar onları biz bilmeyiz. Ege'de bir başka, ne bileyim işte fıstık yedik. Nasıl bir yaratık, zeytin ağacıyla nasıl bir enerji. Bütün bu sözcükler, bütün bu yaşamların bütünleştiği çok geniş bir şeyden söz ediyoruz. Evrenden yani senden. Şimdi sana bir sürü diller giriyor. Ve sen onlar konuşuyor. Benim şaşkınlığım, garip hallere düşmenin nedeni de bu aslında. Bilen insan tarafından baktığın an. Fakat sen, hepimizin oluşumu bu evrenden ya, sudan. Soluyorsunuz değil mi hava? Tabii. Aynı ben de soluyorum. Siz de su içiyorsunuz. Aynı domates, peynir. Hepimiz tavuk, balık, kuzu. Kuzuyla koyunun muhabbetinizi gördünüz mü bilmiyorum. Sütten kesildikten sonra ayırırlar. Ve koyun kapıları döver, meler, günlerce ağlar ona gitmeye. O bizim içimizde, o değil. Yani gezegenin oluşumu, gerçekliği, realitesi ve müthiş diller içinde zaten. Şimdi ve bu çıkan beste dediğiniz şey o kadar soyut ki. Onlar konuşuyor, onların süzülme hali ve sana düşen, cihaza düşen bu. Burada gönlünü açtığın zaman, geleni gönderdiğin an ne çıkıyorsa beste odur işte, bilmiyorum. Allah. İlkokul kitaplarında bunu yazmaları lazım. Yok ya, öyle şey yok. Bu Ama çok bence güzel. böyle, Evet, yanılabilirim. Ben Ya böyle çok güzel düşünüyorum. bak. Birçok virtüöz müzisyenle karşılaştım. Bu virtüöz müzisyenlerin birçoğu şarkıcı olabilir bu. Enstrümantalist olabilir. Genelde eğitmenlik kısmında ya çok istemezler ya isterler ama vakit bulamazlar, ama siz burada birçok kişiyi eğittiğinizi biliyorum. Bu Eğitime karşıyım. Her şeyden önce. O birazcık birilerini bir kalıba sokma anlamında anlıyorum eğitmek olayını. Köpek eğitimi, maymunları eğitmek, aslanları eğitmek, insanları eğitmek. Şimdi benim sözcük tabii bu ama sözcüklerin sihiri var. Şimdi ben buna eğitim demiyorum da
Ben öyle hissetmiyorum çünkü. Ne hissediyorsam benim gerçeğimden bahsediyorum. Sizin için başka bir anlamdır. Ona da saygı duyarım. Herkes kendi gerçeğini gerçekten candan yaşıyorsa baş tacıdır. Ben kendi kovuğumda, kendi gerçekliğimle baş başayım. Ben de bunu paylaşım diye adlandırıyorum. Bana gelenleri, o güzel, müthiş mucizenin gönderdiklerini karşımdakine gönderiyorum. O eğitim demiyorum ben buna. Siz eğitim dersiniz. Bilmiyorum da ben onu anlamıyorum, eğitimi. O laf müzik olarak, bir ritim olarak zaten bulduğum teknik de benim öyle. Tamamen uydurma, tarihte olmayan bir teknik. Lise 2 terkim ben. Darbukaya aşık oldum. 8 sene Türk tekniği çaldım. Bir parmakla başladım böyle. Hep fiske kullanıldı, Türk tekniği. İkinciyi Cebeci Düğün Salonu'nda buldum Ankara'da. Zevkten kafayı yedim ya. Bırak. Bu geldi. Ya, dedim o zaman bunu da koy. 3 oldu. Trak 3. En son bunu da dedim dışarıdan vuruyor ama 4 tane. 8 sene aldı. 8 sene aldı. Bunu çok anlattım. İnsanlar merakların hepsi biliyor zaten. Ondan sonra işte bir odada yarım saatte Fransa'da Mısır'a gitmeden önce sen kimsin? Kendi sözünle git. Artık Arap darbukası var. Bunu çalma şansımız yok. Yıllarımı vermişim ama Araplar tek parmakla çalıyor. Ben şimdi 4'ü bırakıp kimin için varım ben? Neyi yani tanımadığım, çok saygı duyduğum, gidip cesaret edip yanlarına konuşamadığım insanların halleri ve takip ediyorum. Ama garip bir şey oldu. Benimle ilgili değil bu yani. Cihaz işte ben dediğimiz evren ya. Kader bu ya. Bir kader yaşıyorsun ve keşfediyorsun zaten. Bir şey yazılmış yani senin hakkında ve bu hikayeyi zincirlerin halkaları gördükçe olayı görüyorsun. Yani yapacağın hiçbir şey yok. Biz bir cihaz gibiyiz yani o anlamda. Bir fizik görüntüsü işte onu kopartıyor, onu kesiyor, ona bir şey diyor, onu görüyor sadece. Fakat yukarıdan gelenler oluyor yani ne olmuşsa nasıl oluyorsa hala düşünülen konular bunlar. Çok derin konular tabii. Evet. Ve vaktimiz de yok ve son sözü hiç kimsenin söylemesi mümkün değil. O kadar bir sonsuzluk ki sadece küçük kendimizce ne keşfettik? Gerçekten hissettik mi dokunduğumuzu? Buluştuk mu? Bunları anan bile yaşamak insanı gerçekten müthiş bir şekilde yalnızlığını hem gideriyorsun. Hem çok büyük bütünleşme anlarında o da yüksek antrenmanlarla kendinle geçirdiğin birlikteliklerle mümkün sadece. Sen aynı hayatı yaşa, değişik sözlerde, değişik ritmat, değişik böyle bir şey yok. Yaşamını değiştirmenle mümkün. Ki akorun da değişiyor, vokalin de değişiyor. Bunları sezdim ben işte. Fransa'ya gittim, Afrikalı, Kübalı, oralı, buralı. Mısır'a gittim, Mısır müziği. İsrail'e gittim, başka bir sürü multicultural onu keşfettim. İspanya'ya gittim, flamenco için. Ne ders alıyorum ne bir şey ama onlarla bir yiyip içmek sadece. Dillerini anlamak, nasıl yaşıyorlar, bu kadar yani gayet ama ne okul var, ne bir şey var, böyle bir şey yok. Evimde meşkler, onların evinde meşk. Kendimce yorum işte The Search albümünde de zaten öyle oldu. Tomatito'yla, sevgili Tomatito, Chicuelo, Salo, Alex Tobias, Antonio Sanchez. The Search darbuka albümünde çok yeni bir haldir. Ben ilk defa beste yapmaya başladım falan. Bir şey mi oldu çok büyük? Yok, ben kendimi arıyorum. Albümler bir sanatçının müzikal resimleridir. Fotoğraftır. O anki duyguların resmini çek. O son mu? Yok. Ben o zaman öyleydim. Şimdi başka. Şimdi yeni bir maceraya daha girdik. Bakalım onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Herkesin haberi olur. Yani ne istiyorlarsa onu anlamaya çalışıyorum. Evet, yürümeye çalışıyorum orada. Bu önemli olan yolda olmak, biliyor musun? Allah kimseyi yoldan çıkartmasın. Herkes yolunda olsun. Ayakları bassın, yürüsün. Tepe taklaklar yardım edelim, görelim. İşte buradaki mevzu da bu. Bir takım çalışmayan, bloke olmuş, kırılmış, küsmüş falan yerlerini onarmak aslında. Yani öyle bir güç bu tarafta varsa hepimizde güçler var. Birbirimize onları gönderip
bu güzel gezegeni, bu güzel mucizevi buluşmanın keyfini çıkartmak yeri. Eğitimin falan tamamen dışında hiç ilgisi yok. Böyle bir kalıp yok yani. Kalıp yok. Keşif sadece. Herkesin kendini keşfettiği bir yer burası. Başka bir dünyada, dış dünyada yaşamadı. Çünkü burada dagırra 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 dırra dırra tittekada dagırra dagırra muhabbeti dönüyor burada. Bir dil öğreniliyor. Sokakta konuşuyor, İngilizce değil, Fransızca, Alman. Çok özel artık bir taraf ve gönüllü geliyor insanlar. Kimseyi evinden kimse zorla getirmiyor. Ailesi de demiyor buraya yazılacağım, böyle bir şey yok. Araştırıyor. Herkesin başka bir hikayesi var. Herkes bir konserde bir yerde etkilenmiş, bir albümde bir yerden. Yıllar herkesin hikayesini de dinliyorum. Müthiş bir buluşma. Ya burada milyarlar gelmiyor. Ama işte 1000 küsur insan gelmiştir bilmiyorum. 40-45 ülkeye yakın. İşte her an demin Japon geziyordu burada mesela. Her an Kanadalı gezebilir, Suriyeli görebilirsin. Rus görebilirsin. Bir sürü insanla buluşuyorsun. Bunun nedeni kararın doğurganlığı. Sen bunu yapacağım dedin bundan sonra. Bunu vurma, bunu vur. Böyle başlanan mevzu bir kararın doğurganlığını yaşıyorum. Teknik böyle başladı resmen. Ve ne böyle bir gelenek var, ne background yok ki böyle bir şey. Okullu değilim ben zaten. Normal lise 2 terkim. Ne müzik okudum ne ailemde müzisyen var. Ben de anlamaya çalışıyorum. Bu hikaye ne ya? Bana diyorlar ya nasılsınız? Vallahi ben de en zor soru bana sorulan hocam nasılsınız? Vallahi ben de onu düşünüyorum. Nasılım? Neyim? Ya nasıl gözüküyorum onlara soruyorum. Hani siz diyeyim ben bilmiyorum. Ben de arıyorum. Çok zor bir sorudur nasılsınız sorusu. Her adama her an sorulmamalı bence. Çok acayip ya. Ben bu keşif mevzusuna çok... Keşif ama bütün keşif mevzu. olayı çok acayip sizde yani. O da ne biliyor musunuz? gezerek- Sadakatin doğurganlığı. Sadakat diyorum ben en son geldiğim nokta el sadakat. Sadakat ne demek? Sadakatin Arapçadır. Sadakat. Sadık arkadaş demek. Bakın. Sohbet, sohbe. Sahbi, arkadaşım. Kökeninde hep muhabbet, sohbet, sadakat. Çok derindir yani bunlar. Sadakat keşif demek. Sadakat yaratıcılık demek. Sadakat derinleşme demek. Sadakat dokunmak demek. İletişim demek gerçekten. Really connection demek yani. Sadakat. Çok yüksek bir mertebedir. Kabul etmek. Olanı anlamaya, olanla birlikte o suda akan suyu engellememek, o suda akıyor zaten. Bir şey yapmamıza gerek yok biliyor musun bu hayatta? Zorlamamıza. Zaten mevzu gidiyor. Akıl ne yapıyor? Bunu bloke ediyor bilen tarafımız. Her zaman şu denildi bize. Oğlum Allah sana akıl fikir versin. Halbuki beddua etmişler şimdi benim algılamama göre. Neden? 13 senedir burada gözlemlediğim ve kendi hayatımda parça yaparken de, solo çalarken de burada yüzlerce binlerce insanın solo çalarken psikoloji yani büyük sorumluluk içindeyim. Hepsine çok doğru duruşu, doğru hangi yol, nereden sizde bir adres sorulur. Aynı öyle bir şey. Şuraya gideceğim. Yani orayı çok güzel bir şekilde gönderen insanlara hep saygı duyarım. Fransa'da da olmuştur, Mısır'da da, Türkiye'de de her yer. Şuradan sağa dönün, hatta sizle yürüyene daha çok saygı duymuşumdur. Hatta gelin bir çay içelim diyene daha yani erdemleri görüyorsun hayatta. Bir sürü şey hepimizde birikiyor ve seçiyoruz. Seçiyoruz. Nasıl durulmalı, nasıl olmalı. Acayip. Ne kadar şanslıyız ya. Gerçekten. Keşif Onun denen için şeyin Allah akıl zirvesi. fikri alsın benim bütün sevdiklerimden dostum. Sadece gönül versin. Akıl gönülden çalan bir hırsız iki söz ezberliyor. Akılın derdi satmak, akılın derdi kariyer. Ama gönlün öyle bir derdi yok. Allah, Gönül sonsuz. çok güzel. Gönül aşk. Çok Onun güzel. için aşk gönlün istediği yerde çarpar. Allah. Ve aşk acizlik değildir. Aşık aciz değildir. Aşık yüreği çok büyüktür yani. Çok büyüktür. Aşk yürek ister. Aşk yürek ister, acizlik değildir. Bence kamerayı kapatalım hocam. Ama zorla aşk olmaz. Ya aşkın değeri de burada. Zorla aşk olma. Olan şey ya yürek oluştu mu
o potansiyel, o soyutlama hali. Herhangi bir melodiyi, herhangi bir enstrümanı benim darbukayla ilişkim. Ben de şaşırıyorum. Ya bugüne kadar gelmesi benim hala bir talebe yeni başlamış gibi. Her gün o ev misafir giremiyor ki eve. Her yer atlet ve don. Islak. Bunlar ama gördükçe bunları yaşıyorum ben ve öpüyorum elimi, şükrediyorum. Yarın belki kalkmayacağım ama birileri geldi, ölmüşüm o gün. Hep demişimdir atletleri burada. Daha dün çalışmış bu. Müthiş bir şey ya, yaşayarak gitmek. Ölerek değil de yaşayarak. Ay, Şimdi bu bir saniye. Hayır yani şimdi bunun üstüne ben de ne konuşabilirim ki artık hocam? müthişsiniz ya. Gerçekten Estağfurullah. ne konuşabilirim yani? İşte bu Gerçekten. yok. Bu kendi algılamalarını, benim bir yanılsamam bahsettiğim, benim bir halüsinasyonum. Allah'ım. Ama ya bence, şimdi sence var. Bu hayatın güzelliği bu. Herkes Şimdi var. zeytin var. 20 tane zeytin var. Darbuka var. Bu kadarı var, bu kadarı var, bu kadarı var. Metali var. Alüminyumu var, toprağı var, çömle yani mısırı var, Türkiye'si var, artık Japonya'da bile üretiliyor, bilmem o var, domates var, Ayaş domatesi var, Çanakkale domatesi var, şerisi var, domates diyorsun ya bitmiyor ki. Küçüğü Bizde var, ilgili büyüğü var. değil yani, yaratanın gezegenin zenginliği. Şimdi ben diyeceğim, sen nasıl, bu ne acaba? Değil mi? Farklı da bir olay var. Sen biraz sonra içinde. zaten feci bir şeyler yapacaksın. Yapacak Bu arada Kadir'i çok sevdiğimiz bir kampta tanışmıştım ben. Piyanist bir hatun, çok spiritüel bir hatundur kendisi. Sevgili Ebril Muharrem'i de bana dinleten odur ve oh my god dedim. Bu ülkede bir şey olmuş. Haberim yok. Ve 7-8 sene önce bunlar yapmışlar. Benim pek artık albüm alma, radyo, televizyonum falan da yok bilgim. Bana önce onu getirdi. Hepimiz elçiyiz ya, birbirimize bir yerlere götürürüz. Kurtar Ya Rab diye bir parça. Beste çok değişik format. Tam benim temenni ettiğim çılgın kafa. Evet. Vokal anlayışı herkese hep anlatırım. Ya sen bu ülkeden misin? Güzel. Burayı bir yoğur. Bozlağını, Barağını, Hoyrat'ını, Karadeniz'ini, İçan'ı, Bozlak benim her şeyim zaten. Barak'la, Bozlak, Ege. Çıldırıyorum. Müthiş bir servet. Sen bunu aldın ya. Buradasın zaten. Bizim dedemiz Netçen, ola ne yedirsin, Haccen, bilmem. Bunlar Nasıl eşeğe sen? binen toprakta, tezekte buradan geliyoruz. Topraktan çok güzel ve binlerce yıllık civilization, bir sürü kültürün damıtılması var. Frikya, Lidya, Mezopotamya, Asur, Osmanlı, Bizans, bir sürü kültürler damıtılmış burada. O kadar şanslıyız ki. O kadar şanslı. Ben bu topraklara kurban olurum. Neden biliyor musun? O kadar büyük bir değerler çıkartılmış ki burada. Tek Bozdağ'ın bir melodisine bile yeter, kurban olurum lafı değer yani. Beni ağlatan, beni hayata bağlayan, kolay kolay olmaz bunlar ya. Tek Bozlak yani. Bir parça, bir melodisi yeter bana, yetiyor. Ege'ye bir gidiyorsun, Allah. Anadolu'ya bir gidiyorsun, başka. Antep'e bir gidiyorsun, başka Elazığ'a, bir Erzincan bir gidiyorsun, Kars'a bir gidiyorsun, değişiyor. Hafif yukarı Azeriler, Terikem, yani full of culture this place. Evet. We are so lucky. Sabah kahvaltımız her zaman, daha geçen Fransa'daydım. Roman Bestion'un evindeydim, albüm çalışması. Sabah bana çok gelmiştir o. Her gelen yabancı etkilenir. Çok kişi demlikle döndü. Türkiye'den tabii. Gittim sabah sucuk almış. Yumurta, peynir, zeytin, demlik ve bizim içtiğimiz bardaklar. Bak, wow, acayip oldum. Sabah kahvaltımızı gördüler yani. Hepsi şoke. Bu bizim yüreğimiz işte. Doğru. Bu toprağın yüreği müziği. Onlar da yok diye onlar kötü insan değil ki. Öyle bir şey demiyorum. Burada cereyan eden, içinde bulunduğumuz duruma bak. Gayet normal, senin oraya zeytin, peynir, bal, işte pastırma. Senin için normal, yabancı. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Oh la la. Bunları çok gördüm yani. Ve sen de şaşırıyorsun. Kendini tanımanın için demek ki oralara da dokunman lazımdı. Onun için hep gitmek, görmek, yapmak, dokunmak ya ölmeden güzellikler. Onlar da bizim gibi aynı bu gezegende. Onlar da güzellikte, sevgiyle dolu.
Aynı sarıldık, ağladık, aynı melodiye acayip şeyler hissettik ve oraya o onu çaldı, ben onu dedim, o onu okudu. Müthiş bütünleşme yani, sonsuz. Böyle. İşte geçen ay Sina'daydık, çölde. Böyle ilk defa tarihsel olarak bir şeye karar verdim. Yine hep şey var. Yani gitmeden gönder, gelmiş sana. Ve ilk defa çift darbuka mevzusu, workshop'u gerçekleşti ki bu 2001'de İspanya'da başladığı müthiş bir keşif, müthiş bir yaratıcılık, müthiş bir buluşma. Ben de içinde bir talebeyim. Tarihte hiç kimse dokunmamış çift darbuka. Neyse yıllar geldi ve bir gün idealim ama daha adamlar tekle uğraşıyor. Şimdi buna nasıl inandırırım? Hepsi de görüyor. Bu ne yapıyor ya falan. Bunun siz de yapabilirsinizin. Siz de varsınız. İnancım var bende zaten. Bunu nasıl gönderirim? Çünkü göndermede üsluplar, haller çok önemlidir. Her şeyin bir sihiri olduğu için gerçekten samimiyseniz, ben de onu görüyorum. Ne kadar samimisin. Yaptığımın sonucunda kendi resmimi görüyorum. Ne hal? Şuraları onar, bura güzeldi, bundan daha çok şu. Sürekli mixteyiz yani. Bizler aslında hepimiz sound engineers. Hayatımızın başında sürekli hafif buradayız. Burada gelecek, burada öyleyiz yani. Müthiş bir çalışma dönüyor. Çünkü canlılık var ya, sürekli dünya durmuyor ki. Kesinlikle. Benim asabım bozu, bir dakika düşüneyim ya, donayım falan. Böyle bir şey dedi mi dünya? Yok. Aynı durumdayız biz de. Öyle bir şey yok. Müthiş bir dönüşte. Geleni gönder, donma, düşünme. Gönül işte. Onun için gönül diyorum ya. Yani akıl fikrin anlamsızlığı burada. Akıl donduruyor, hesap donduruyor. Küçük melodi çıktı böyle, bir söz çıktı pardon önce. Melodi de belki vardır öyle melodi piyasada. Onu hiç düşünmedim ben. Amacım eğlenmekti, bir şey göndermekti. Şöyle bir söz geldi. Bir varmış, bir yolmuş. Evvel geçmiş, zaman durmuş. Vurmuşlar dümüne tekine zamanın. Yokmuş bir, var olmuş. Hikayemiz aslında hepimizin. Bir varmış, bir yolmuş. Evvel geçmiş, zaman durmuş. Vurmuşlar dümüne, durmuş o zamanın, vurmuşlar dümüne tekine. Yokmuş, olmayan bir var olmuş. Buraya geliyorlar, Allah. işte geliyorlar, hiçbir şey yok. Hoca, mühendis, o, bu, başka meslek. Hayatlarında olmayan bir şey bir anda hayatlarında oluyor ve çift darbukayla bunu hep söyleyerek hem yapma deliliğine, çılgınlığına giden bir afacanım ben. Bayağı bir başladık. Ya o kadar mutluyum ki ölmeden. Bu da oldu yani. Bu da oldu. Bugün dedim Kadir'le böyle bir olay yapabiliriz. Ne dersin Kadir? Böyle bir söz çıktı. Tabii şöyle bir melodi işte falan. Biraz önce daha odada. O zaman iyi. 5 dakika ha. Bugün öyle bir şey oldu. İçerideyken biz Ahmet Hoca'yla, sevgili Ahmet Hoca'yla bu durumu konuşuyorduk. Bu durumu paylaşıyorduk daha doğrusu diyeyim ben kendisine. Böyle bir şeyler geliştirsek, böyle bir şeyler hissetsek, tabii ki de ben her zaman Ahmet Hoca'nın fikrine, hislerine çok inanılmaz derecede saygı duyan bir insanım. Çünkü gerçekten de inanılmaz bir virtüözdür kendisi benim için. Yani Kalıplara sokmayın beni, ben sokamadım. Kalıp yok. Kalıp yok. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Satış yok çünkü. Tamam, hiç gerek tamam. yok. Ben de şöyle bir şey ya hissediyorum. civci diyorum sabahtan beri, sen hala virtüöz. Yok canım, olur mu? Vallahi giderim Hocam, şimdi. Vallahi giderim. Hocam lütfen şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer bende de ufak da olsa bir söz hakkı varsa eğer, hiçbir zaman böyle bir durumu hayal bile edemedim ben gerçekten. Yani şöyle gülen yüze, şöyle bakan bir yüze, ne bileyim işte sadece düşündüm. Yani hayal bile edemedim ama bugün Mısırlı Ahmet'le beraberim ve onun atölyesi var. Onun atölyesiyle birlikte, onunla birlikte burada röportaj veriyorum. Hiçbir zaman konuşmasam da olur. Yani şöyle dönüp yüzüne Atölye açtım bilmiyorum. Benim atölye mi var? öyle miymiş? Marangoz atölye. Ya ne yapayım? Bir ara duydum sanki öyle bir şey de. Atölye çok iğrenç Çok geliyor söylüyor, bana. çok söylüyor o zaman. Sert, mekanik geldi. Onun hissettiği bir durum varmış diyelim o zaman. O durumun içerisinde yani sadece konuşsa da ben yüzüne de baksam, böyle söylediklerinden feyz alsam veyahut da söylediklerini de hissetsem benim için çok büyük bir durum olurdu. Ve bu bugün gerçekten de oluştu. Evet. Ben bir şey anlatıyordum demin, anlatmaların bana bir şey hatırlattı. Bunu de diyor sanki. Sen farkında olmadan onlar Evet. söyledi, bana geldi. O hatun Ebril Muharrem'e şok oldum dedim ya. Pat bir gün
Kadir'i dinletti. Allah! Hayır. Serüven devam ediyor. Yeni bir çağ açıldı ve buyur dedi. Devam edelim. Dedim kesinlikle Kadir buraya dokunmuştur. Kadir'le görüşmeden benim ilk tespitim. Tabii çok başka bir yerden geliyor. Daha başka. Herkes tek ve bir tane ya. Müezzinlikten geliyor. Onu bilmiyorum ben o an. Müthiş bir değişik bir şey. Bana kolay kolay olmaz. Çünkü dünyada bütün ne sesler, hangi stilde müzik delisiyim. Benim evdedir hepsi ya. Ümmü Gülsüm, Edith Piaf Fransa'da mı? Billie Holiday mi cazın köyü? Ella Fitzgerald okey. Kök, Billie Holiday saatlerce. Ne bileyim işte Louis Armstrong trompet almak için hapishaneye düşmüş bilmem ne. Bu Miles Davis bilmem bunu yapmış. Rahmaninov klasik. Oh my, hepsini dinliyorum. Hep dönem dönem yaşattılar bana nedense bilmiyorum. Git birden klasik müziğe düşüyorum. Birden ona birden şak diye hayatımı değiştirdi. John McLaughlin. Bunların hepsi Üstad yabancı. Zakir Hüseyin. Sonunda birlikte çaldık falan. Şimdi vokal anlamında Perven Sultana. Of. Dinleyince dedim bir dakikaya temenni ettiğim dünya, bakış açısı, sesler, yeni bir dünya başlıyor. Hep fusion'du dünya aslında. Hep böyle karma, hep fusion'du. Fusion dün doğmadı. Üstad Zakir Hüseyin de diyor bunu ya binlerce yıldır. İnsanın kendisi fusion zaten. Bir sürü şeyin karışımı, birleşimi, bir mix halinde. Şimdi hep fusion vardı. Şimdi böyle bir bereketli toprakta bara, hoyratı, egesi, Türk sanat müziği dedikleri, arabeski ne kültür, müzikal anlamda cereyan etmişse bunu çok iyi yaşamış bu yaşta. Artı New York'a, Berkeley'e falan gitmiş. İspanya'ya dokunmuş, Hindistan'ı da böyle meraklı. Yani kalıplardan çıkmak isteyen, yani hakikaten her müziğin evrensel olduğunu hisseden bir ruh ve çabalıyor, o da arıyor, görüyorum. Ve müthiş bir gezegen, gerçekten yapabileceklerini gördüm. Anlarımız oldu, burada meşkler oldu, kampa da geldi. Değişime ve gelişmeye nasıl bir açık halde olduğunu gördükçe zaten müthiş zeki kendisi, müthiş esprici. Anlıyor musun? Müthiş, direkt 5 dakikada çözdü, anladı ve böyle de böyle bir yaratık. Su akıyor yani. Akan müthiş bir nehir var. Müthiş elektrik veriyor. Çok yüksek, yükseldiği an kendisi bile o yüksekliğini 50.000 kere dinleyecek hale geliyor. Bu çok güzel bir şey. Yani gezegenini keşfediyor o da. Biz de keşfediyoruz işte. Böyle canlı, yepyeni bir hal. Bugün neler olacak biz de Vallahi bilmiyoruz. ben Onun de hesabını bilmiyorum yapamayız. artık bugün. Onlar ne hazırladıysa o olacak. Vay, Biz ne makine hissedersek- olarak, cihaz olarak. Evet, ne böyle ufak hissedersek şey- bence bugün onlar olacak. Kusura bakma kestim bunu. Hayır, Çünkü biz- seninle ben ilgili şöyle bir şey noktada söylemek istiyorum. donduk. Yani- Ama onları da sen de unutturmadın. Bunları bitirdin. bunları- Ben rahatım artık. Çok Taşıma teşekkür suyla ederim. değirmen dönmez. Süpersiniz. Çok teşekkür Herkes ederim. kendisi Kesinlikle, el atacak kesinlikle kendine. O yaratığa saygı duyacak yaratana ve koyulacak onu keşfe. O kadar. Kesinlikle öyle. Süpersiniz. Sakin, sessiz, iddiasız. Ne haddimize. Keşif sadece. Biz hep talebeyiz. Kesinlikle öyle. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öğreniyorsam öyleyse İşte sen talebeyim, başla. akşamsa hoca. Şimdi başlıyoruz. Öğreniyorum Bir hayalim öyleyse var. talebeyim, akşamsa hoca. Eyvallah. Kapatıyorum. Eyvallah, Sağ tamam. olun.